Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz Perşembe günü kampanya üstüne kampanya geldi. Mayıs ayında da aslında en güzel kampanyalardan bir tanesi yıl dönümü kampanyası gelecek. Mayıs'ın ortalarında ya da sonlarına doğru da olabilir. Henüz daha tarihi açıklanmadı. Haziran'ın sonunda da yine yıl dönümü kampanyası var. Konsolda PES oyununun çıktığı tarihte Haziran ayının sonlarına gelmekte. Yani kampanyalar başladı ama Mayıs'ta, Haziran'da yine devam edecek arkadaşlar. Geçtiğimiz Perşembe günü gelen kampanyalara şöyle hızlıca baktığımızda bu kampanyaların bazı hediyeleri önümüzdeki perşembelerde verilmeye devam edecek. Geçtiğimiz Perşembe günü oyuna girmediysek girip yine de alabiliriz. Lewandowski kartı hediye edildi. Güçlendiricili menajerle 99'a kadar çıkıyor. 88'lik Leroman'da 98 diye hatırlıyorum. Diğer hediyelerimiz bazıları verildi. Bazıları da önümüzdeki perşembeden diğer perşembe verilmeye devam edecek. Oyuna giriş yaptığımızda giriş bonusları var. Bu hafta pozisyon antrenörü veriyorlar arkadaşlar. Her gün oyuna girdiğimizde bir tane bir hafta boyunca verilecek. Toplamda 7 tane pozisyon antrenörünü kazanabiliyoruz. Bu pozisyon becerisini her yerden kazanamıyoruz. Etkinliğe bir tane koymaktalar. En azından oyuna gir çık yaparak da olsa bu pozisyon becerisini alabiliriz. Bu önümüzdeki perşembeden itibaren bir hafta boyunca da 10'ar eFootball parası verecekler. Yani 100'e bile yuvarlamamış Konami. 70 eFootball parası verecek arkadaşlar. Bir hafta sürecek. Sonra bir sonraki perşembe günü 9 Mayıs'tan 16 Mayıs'a kadar da beceri antrenörü. Oyuna her girdiğimizde birer tane beceri antrenörü özel giriş hediyeleri olarak verilecek. Konami bir de maç biletinde indirim olacağını söyledi arkadaşlar. Ben bunu gördüğümde sevindim. O gün gelecek zannettim ama meğerse 9 Mayıs'tamış. Tarihe de baktığımızda 9 Mayıs'ta gelecek diyor. Yani o zaman maç bileti yenilenecek, adaylı sözleşmeler yenilenecek. O zaman geçerli arkadaşlar. 6 Haziran tarihine kadar sürecek. Şöyle bir durum var. Diyelim ki siz açtınız. Daha önce maç biletinin kilidini açtınız. Orta taraf sizde şu an 500 ise 9 Mayıs tarihinde 250'ye düşecek. Ama 6 Haziran tarihine kadar geçerli. O süreç içerisinde sadece %50 indirim var. Ama diyelim ki siz hiç maç biletinin kilidini açmadınız arkadaşlar. Orta taraf 250 ise şimdi bir daha %50 indirim oluyor. 125'e düşüyor. Yeni açılan hesapların çok ama çok işine yarıyor. Bedavaya oradaki tüm hediyeleri neredeyse alabiliyorlar. Yani kilidi açtığınız zaman size 200 futbol parası veriyor ya. Orta tarafı 125'e açtığınızda hani hem alıyorsunuz hediyeleri bir de üstüne para da alıyorsunuz. Yeni açılan hesaplar ya da hiç maç biletini açmaya, kilitlerini açmayan arkadaşlar 9 Mayıs tarihini bekleyebilir. Çok karlı bir şekilde oranın kilitlerini açabilirsiniz. Kampanyanın detaylarına devam ettiğimizde bazı hediyeler hedeflere, görevlere yerleştirildi arkadaşlar ve yorumlarda bazı arkadaşlarımızın gözünden kaçmış bedava açma hakları, eFootball parası ve diğer hediyeler bulunmakta. 3 tane oyuncu hediyesi var. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda da soruyor. Ben Hakimi'yi çıkarmıştım ve Hakimi'yi nereden çıkardın gibisine böyle sorular gelmişti. Bu 3 oyuncu aslında herkese hediye ediliyor arkadaşlar. O hedefler, görevler bölümündekileri tamamladıkça hediyeleri alabiliyoruz. Hakimi'nin seviyesi 98 ama güçlendirici menajerle 99'a kadar çıktığını yorumlarda arkadaşlarımız paylaşmıştı. Locatelli var, Gomez var. Yani şimdi Hakimi Şampiyonlar Ligi Player of the Week'te de yer alıyor. Hem oradan Hakimi'yi çıkarıp bir de üstüne bu geldiği zaman bir anlamı yok. Hatta Messi paketini alan arkadaşlarımız da Hakimi oradan da var mesela. İsimler değişebilirdi. Görmediğimiz farklı isimleri ama yüksek seviyeli bir şekilde Konami getirebilirdi. Bu oyuncu hediyelerini arkadaşlar bu görevlerden kazanıyoruz. Görevleri tamamlamak gerekiyor. Görevleri tamamladığımızda bizlere ne verilmekte? Ben bir hesabımda bu haftaki görevleri tamamladım arkadaşlar. Perşembeleri yeni görevler gelecek ama en önemli hediyeleri alabiliyoruz. 3 tane o ücretsiz oyuncu için hediyeler veriliyor. 100 futbol parasını da kazanabiliyoruz. Beceri antrenörü önümüzdeki perşembeleri de yine devam edecek. Bunları yaptıkça buradaki tüm hediyeleri alacağız arkadaşlar. En önemlileri 3 tane ücretsiz ve 100 futbol parasını şu an görevleri tamamladığımızda alabiliriz. Geçtiğimiz Perşembe günü kampanyadan dolayı gelen etkinlikler 2 hafta boyunca yine gelmeye devam edecek. Özel tur etkinliği 2 hafta boyunca gelecek. 60.000 GP, 20.000 antrenör puanı buradan kazanabilmekteyiz. Özel mücadele etkinliği gelecek. 2 tane yapay zekaya karşı maç var orada. Etkinlik var. Süper Yıldız ve Efsane zorlukta oynadığımız 2 hafta boyunca yine gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yine bu özel temalı etkinliğimiz 20.000 DP, bir beceri antrenörü. eFootball parası yok bunda. Bu etkinlikte yine 2 hafta gelecek. Ayrıca Inter'in şampiyonluğundan dolayı da Konami
3 tane Inter futbolcusu hediye etti. Fakat bu pakette 5 tane futbolcu bulunmakta. Diyelim 3 taneyi açtık. Kalan 2 tanesi için de futbol parasıyla açılım gerçekleştirebiliyoruz. Mesela bazı hesaplarda en yüksek seviyeli futbolcular en sona kalabiliyor. İşte 100 Lautaro Martinez ya da Barella çıkmıyor. Kişi o zaman yine 100 futbol parasıyla açıp 100 Lautaro'yu falan çıkarmakta isteyebiliyor. Reddit'te de görmüştüm. Bazı arkadaşların başına geldi ne yazık ki. Bir de 100 futbol parasına forma satışa çıkardılar. Keşke bu formayı futbol puanıyla verselerdi. Oraya da forma eklediler ama bu forma da güzel görünüyor aslında. Keşke 100 futbol parasından değil de futbol puanına bunu verselerdi. Futbol parasında da indirim var arkadaşlar. Fakat burada şöyle bir durum var. Bununla alakalı bir videoda paylaşmıştım ben. Android'de 3430 olan bende mesela 569 lira gözüküyor. iPhone'larda ise 110 lira daha ucuz gözükmekte. Diyelim biz iPhone'da 3430'un kilidini açmak istediğimizde işte 450 lira gibi bir şeydi. Açtığımız zaman iPhone'daki futbol paraları iPhone'da kullanılmak zorunda. Android'tekiler Android'de. Biz diyelim ki iPhone'da bu indirimli futbol parasını aldık. Sonra Android'de hesabımızı açarsak futbol parasını görmeyiz arkadaşlar. İşletim sistemi değiştiğinde futbol paraları taşınmıyor. Sıfır olarak görürüz. Taşınma olmaz fakat silinme de olmuyor. Nerede aldıysak orada kullanmamız lazım. Diyelim ki Android kullanıyorsunuz ama 3430'u iPhone'dan almak istediniz. Evde ya da arkadaşlarınızın telefonuyla girdiniz, aldınız. O parayı illa hemen harcamanıza gerek yok. Ara ara da harcayabilirsiniz arkadaşlar. Para silinmez ama aldınız 3430'u. 1430'u harcadınız, 2000 kaldı. İstediğinizi de çıkardınız diyelim. Sonra Android'e geçtiğiniz zaman çıkardığınız futbolcuyu görürsünüz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama diğer iPhone'da 2000 futbol paranız kaldı. 1 ay 2 ay sonra bile geri dönseniz iPhone'da hesabınızı açsanız o parayı görürsünüz. Paralar hiçbir şekilde silinmez arkadaşlar. Sadece taşıma olmuyor. Android'den iPhone'a, iPhone'dan Android'e futbol parası taşınmamakta. Bugün biteceklere baktığımızda pazartesi gelen Bayern Münih epiklerinin bugün son günü arkadaşlar. Burada 104 Lam vardı. Philipp Lam ilk defa geldi. Matheus Van Buiten. Bugün bitecek etkinliklere baktığımızda ortaklaşa maç etkinliği, mücadele etkinliği, tur etkinliği, Perşembeye kadar devam eden etkinliklerimiz var. Kampanyadan dolayı biraz daha fazla etkinliğimiz bulunuyor. Bu temalı etkinliğimiz, bu Japon kulübüyle alakalı etkinliğimiz 50 futbol parası kazanmaktayız. Inter kampanyası da kısa süreli geldi arkadaşlar. Bir haftalık geldi. Perşembeye kadar bu etkinliği tamamlayıp buradan da 2 tane ücretsiz açma hakkını elde edebiliyoruz. Bir tane oyuna girdiğimizde veriyorlar. 2 taneyi de buradan 3 tane ücretsiz Inter paketinden açılım gerçekleştirebiliyoruz. Mücadele etkinliği Perşembeye kadar var. Perşembe günü yenisi gelecek. Tur etkinliği Perşembeye kadar süresi devam ediyor. Player of the Week ücretsiz açma hakkı Lig Player of the Week'inden verilmekte. Bir tane arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nden bedava açma hakkı ne yazık ki Konami vermedi. Bunun da süresi Perşembeye kadar devam etmekte. Perşembe günü sürpriz bir şekilde Messi'lerin yer aldığı paket geldi. Burada Barcelona formalı Messi'ler 106 seviyeye kadar çıkmakta arkadaşlar. Lahmacun hesabına biz kramponu öpeni değil de sol taraftakini çıkarmıştık. Otomatik dağıttığımızda 105'te kalıyordu galiba. Bir yerden aldık, top sürmeden hıza basmıştık. Hatta biraz daha fazla hıza basmıştık o hesabımızda. 106 seviyeye kadar çıkmakta. Arjantin Messi, milli takım Messi 105'e kadar çıkıyor. Player of the Week paketlerine baktığımızda Lig Player of the Week'i, Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i geldi ama Şampiyonlar Ligi'nde çok yüksek seviyeli isimler var. Sadece 3 tane açma hakkımız bulunuyor. Seviyelere baktığımız zaman 100 Dembele, 100 Valverde, 100 Gvardiol, 3 tane 100 seviyeli futbolcu bulunmakta. 99, 98 seviyeli futbolcular. Yarın geleceklere baktığımızda klasik pazartesi etkinlikleri 50 futbol parası, bir tane pozisyon antrenörü, beceri antrenörü, 60.000 GP kazandığımız o etkinlikler gelecek arkadaşlar. Bir de epik paket. Yarın gelecek epik pakette yer alan renkli kart futbolcular bunlar. İtalya Ligi'nden orta saha futbolcuları geliyor. Orta saha dediğimde arkadaşlar kanatlarda değil, dos, göbek, ofansif orta saha. Bundan dolayı da yarın gelecek epik futbolcular İtalya Ligi'nde oynamış göbek, dos ve ofansif orta saha futbolcuları olması gerekiyor. Peki kimler gelebilir? Konami daha önce resmi açıklama yapmıştı. 6 Haziran tarihine kadar Saviola, Lam, Albertini gelecek dedi ki Saviola, Lam geldi, bir Albertini kaldı. Yarın Albertini'nin gelmesi gerekiyor. Yarın beklenen epik futbolcular da bunlar arkadaşlar. PES Master'da bu futbolcuların bu görüntülerini mesela ekledi. Oyunun veri tabanına eklenmiş isimler. Nedved, Albertini, Edgar Davids. Hatta bu futbolcularla alakalı böyle sızdığı söylenen bir arkadaşımız var. Genelde gelecek oyuncularla alakalı paylaşımlar yapıyor. Seviye paylaşımları. Bir de ona bakalım arkadaşlar. O arkadaşımızın paylaştığı seviyeler yarın geldiğinde de karşılaştırırız.
Gerçekten onun paylaştığı gibi mi? Kaynak sağlam bilgiler paylaşıyor mu? Yarın onun bir değerlendirmesini de yapabiliriz. Twitter'da paylaşım yapan arkadaşımız, şöyle Japonca bir adı var ama Mbappe hayranı galiba, MBP diyeceğim ama Messi'nin fotoğrafını koyuyor. Hani MBP'yi görünce ben Mbappe aklıma geldi ama Mbappe değil, Messi'nin fotoğrafını kullanmakta. Albertini'nin kartı 101 olacak diyor. Ya bu bilgiler doğruysa arkadaşlar, belki doğru da olabilir. Aslında uzun süredir arkadaşımız paylaşımlar yapıyor ama ben bir türlü karşılaştırmadım. Genelde önceden paylaşımlar yapmakta. Mesela Edgar Davis'in kartının 102 olacağını, 33 seviyeli. Albertini mesela özellikleriyle alakalı paylaşımlar var. Bu hangi dil acaba? Sundulan, Hindistan dili falan mı acaba? Pas, herhalde şu pas mı? Bunu Umpan Renda, Umpan Lambuk. Bir şunu yazayım ben translate arkadaşlar. Umpan Renda. Umpan Renda yazdığımızda Endonezcemiş. Düşük ilerleme. Türkçe'ye de hiç güzel çeviremedi ki. Alçaktan pastır bu. Tamam, düşük ilerleme. Düşük dedi, alçaktan pas, yüksekten pastır. Tamam, o zaman şu pas anlamına geliyor. Pas. 3 harfli kelime. Bizde 3 harfli tabii. Mesela İngilizlerde 4 harfli değil mi? 2 tane S kullanıyorlar. Bunlarda 5 harfli mi? Çok arttırmışlar. Şöyle baktığımızda bunlar da defansif özellikleridir. Güzel duruyor. Şunun altında da hız gelecek. Hız. Bu şut gücüdür. Hızlanmadır. 84-85 hızlanmadır. 94 şut gücüdür büyük ihtimalle. Stamin. Bu aynen İngilizce'deki gibi. Dayanıklılığı da 87 dayanıklılık. Değil mi? Dayanıklılık ben yanlış hatırlamıyorum. Stamin diyelim. Şuraya yazalım. Stamin. Bu Rumence'denmiş mi? Dayanıklılık. Ben hani İngilizce diye hani ama demek ki Rumence'den geliyor. Doğru yazdık değil mi? Stamine. Evet. Amina. Sonu na olacakmış. İngilizcemiş. Yani bu İngilizce Rumence'ye de aynen taşınmış neredeyse. Rumenler bir harfi değiştirmiş sadece. Diğer paylaşımlarına baktığımız zaman mesela Nedved'le alakalı bir paylaşım burada yer almakta. Ama şurada pasları yakaladık. Top sürme, top kontrolü falan desek bunlara. Şuraya baktığımız zaman keşke İngilizce paylaşsaydı. Endonezya. Bir dayanıklılığı anladık. Şut gücü 96'dır. 91 hızlanma, 87 hızdır arkadaşlar. Fiziksel temas, kontak fizik. Bu bizim dile benziyor. Fizik en azından. Kontak. Bunu da yakaladık. Güçlendiricinin etkisi. Yani Nedved bildiğimiz Nedved'tir. Yukarı tarafta top kontrolü, kontrol. Top sürme 92-94. Buralar. Alçaktan pas, yüksekten pas. Şu aradaki bitiricilik miydi acaba? Yoksa ama ofensif farkındalık, top kontrol. Bu üçlü top kontrolü, top saklama, sürme kısım vardı arkadaşlar. O bitiricilik birazcık aşağıdaydı. Endonezya dilinden dolayı arkadaşlar buraya baktığımız gibi anlamak zor ama oyunu açıp aslında o sıralamayla bakabiliriz. Sıralama nasıl olsa değişmeyecek. Ama Nedved'in seviyesi 102. Bu arkadaşımızın paylaşımına göre yarın bir kontrol edeceğiz. Gerçekten tuttu mu, tutmadı mı? Eğer doğru çıkarsa biz önümüzdeki haftalarda da bu arkadaşın paylaşımlarına bakarız. Edgar Davis'in en yüksek haliyle oynadığı pozisyonlar. Edgar Davis'in özellikleri. Şöyle bir savunmasına baksak böyle yüksek olanlar savunma olacak. Bir 90 var. 95, 93, 93. Savunma özellikleri. Bu defansif özellikleri. Hızlanma. Şut gücü. Fiziksel temas falan. Bu da sıçramadır. Endonezya'yı öğrendik arkadaşlar. Melon patta sıçrama o zaman. Ya da sıçrama, fiziksel temas. Melon pat hangisi daha önce geliyordu? Oyunda unuttum ben. Melon pat desek. Evet, zıplama. Evet, Endonezya'da bu arada yavaş yavaş öğreniyoruz gibi. Fiziksel temasın altında ne vardı? Ben onu hatırlayamadım. Şu Keseyin Bangan. Bir onu hatırlayamadım. Onun altında dayanıklılık olması lazım. Keseyin Bangan. Dayanıklılığın üstünde ne vardı ki? Denge. Denge orada mıydı? Keseyin Bangan. Şu. Denge. Orası da dengemiş arkadaşlar. Nerede? Bu muydu? Bakalım karışmasın. Edgar Davis bu. Dengesi de 84'müş. Albertini orkestra şefi. 3 tane pozisyonda oynamakta. Şimdi biz zaten birazcık Endonezya'yı çözdük. Hani baktığımız zaman alçaktan pas, yüksekten pas. Evet, güzel. Oynadığı pozisyon gereği bayağı iyi. Bu top kontrolü falan o taraflar birazcık sıkıntılı gibi. Kontrol bolası yine 87. Ben bunları unuttum ama bu savunma özellikleriydi galiba arkadaşlar. 80'in üzerinde.
Buraya baktığımız zaman da yine birazcık yüksek seviyeli özellikler var ama fiziksel olarak güçlü değil. Mesela fiziksel teması 74. Ayağı var, savunması var. Ama yarın geldiği zaman detaylı inceleyebiliriz arkadaşlar. Ne kadar doğru, yarın bir kıyaslamasını yaparız. Seviyeleri, özellikleri tutturabiliyorlar mı? Bu arkadaşımız aslında uzun süredir paylaşımlar yapıyordu ama dediğim gibi ben hiç karşılaştırmadım. Gerçekten doğru çıkıyor mu, tutturuyorlar mı? Ama oyun içerisinden görüntüler gibi. Yarın oyuncular geldiğinde seviyeler, özellikler tutuyorsa arkadaşlar bu arkadaşımızın paylaştıklarıyla önümüzdeki haftalarda yine bu arkadaşımıza yer vermeye çalışırız. Yarın geleceklerden sonra arkadaşlar bir de oyunla alakalı başka gelişmelere değinecek olursak, mağazada şu an bir tane futbolcu kaldı. O da Manchester United'tan. Mağazaya oyuncu eklenmesi gerekiyor. Bu hafta eklenmedi. Yarın da eklenmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü herhangi bir sızan bilgi de olmadı. Konami'den de herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Belki bir sonraki hafta olabilir arkadaşlar. Çünkü uzun süre bir tane oyuncu kalmamıştı. En son bir tane oyuncuya düştükten sonra bir hafta 10 gün sonra eklemişlerdi. Şimdi Roma takımının etkinliği gelmedi. Roma takımının epik paketi gelecek, turnuvası gelecek ama hala arkadaşlar gelmedi ve açıklanmadı. Yarın da gelmeyecek. Haftaya olur da gelirse o zaman mağazaya futbolcu eklenir. Roma'dan 4 futbolcunun epik kartının geleceği açıklanmıştı. Calabria, Cristante, Pellegrini, Abraham. Fakat bunun 3 tanesini getiriyor. Konami hep böyle takımlardan 4 ismi ekliyor arkadaşlar ama 3'ünü getiriyor. Bir tanesini getirmiyor. Bazı mesela Reddit'te paylaşımları görüyorum. Soruyorlar ya o gelmeyen birer tane futbolcuları ne yapacaklar? Barcelona'da, diğer takımlarda, Manchester United'da. Mesela Manchester United'da Martial gelmedi. Hep bir tane futbolcu gelmiyor. Acaba diyorlar ileride 50 futbolculuk paket olacak kulüplerden de gelmeyenleri oraya mı eklerler yönünde bir hani öngörü, fikir, tahminde bulunuyor arkadaşlar. Belki öyle bir şey de ilerleyen zamanlarda olabilir. Geçen sene 50 oyunculu paketler gelmişti. Birer tane değerli futbolcu eklemişlerdi. Martinez gibi, Rafael Leao gibi. Fakat bu sene öyle bir şey yapmadı Konami. Toplu böyle 50 oyunculu paketler falan gelmedi. Dediğim gibi bu 4 ismin bir tanesi hiç gelmiyor. Belki öyle bir şey ileride de olabilir. Ligime de bu futbolcular eklendi arkadaşlar. Perşembe gününe kadar süresi bulunmakta. Perşembe günü de yenilenecek. Şu anki adaylı sözleşmelerin bitmesine de 1,5 hafta kaldı. 9 Mayıs tarihinde bunların süresi bitmiş olacak. Yeni adaylı sözleşmeler gelecek. Maç biletinde indirim 9 Mayıs'ta. Hazır maç bileti yenilenecek. Oraların kilitleri daha fazla açılabilir. Oradan kazanacağımız adaylı sözleşmelerle yeni gelecek adaylı sözleşmelerde değerlendirebiliriz. Şu anki o Ödegaard'lı falan bütün adaylı sözleşme paketlerinin son süresi 9 Mayıs tarihinde bitecek. Ayrıca dün akşamki videomuzda da ben değinmiştim arkadaşlar ama izlemeyen arkadaşlarımızın olabilir, gözünden kaçmış arkadaşlarımız. Konami bir çekiliş gerçekleştirmekte. Twitter sayfasından bunu duyurmuştu. Ben Instagram'ına bakmadım ama belki orada da olabilir. Fakat Twitter'da katılım çok azdı arkadaşlar. 3000 beğeni vardı. Şartlardan bir tanesi beğeni. 3 kişiye Messi'nin imzalı forması verilecekmiş. Özellikle de Messi hayranları ama futbol sever herkes belki de isteyebilir. 3 kişiye veriliyor. Şu an katılımcı sayısı az. 1 Mayıs'a kadar da katılım devam etmekte. Konami'nin istediği şu. İngilizce paylaşmıştı. Türkçe'ye çevirdiğimizde 3 tane şartı var. Konami diyor ki Play eFootball Twitter sayfasını takip etmemiz. 1 milyon takipçili bir sayfa. Buranın takip edilmesini istiyor. İkinci olarak da paylaşıma kalp konulacak ve şu 2 tane etiket var. Hashtagli eFootball Messi ve Sweepstakes. Bunları yazaraktan bir paylaşım yapılmasını istiyor arkadaşlar. 3 tane şartları var. Beğenin, takip edin, retweet yaparken de eFootball Messi ve Sweepstakes'i oraya ekleyin. Bunu istiyorlar sadece. Bir de Konami'nin 5000 futbol puanı hediyesi var arkadaşlar. Dün akşam bununla alakalı ben video paylaşmıştım. Nasıl alabiliriz diye. Almayı düşünen arkadaşlarımız varsa hatta o videomuza da bakabilir. eFootball Point sitesine gitmemiz lazım. Oyunda 5000 futbol puanla alakalı paylaşım yok çünkü. Login diyelim. Konami ID ve şifreyle giriş yapıp bu kampanyadaki linke tıkladığımızda anında verilmekte. Ve son olarak arkadaşlar yorumlarda bazı arkadaşlarımız sormuştu. Yıl dönümü kampanyası Konami gelecek dedi. Geçen sene Mayıs ayının ortalarında böyle sonlara doğru gelmişti. Bu sene de yine Mayıs ayının ortalarında getirebilirler uzun soluklu olursa. Eskiden Mayıs ayının son haftasına doğru getiriyorlardı. Geçen sene verilen hediyeler bunlardı arkadaşlar. Geçen sene bedava Showtime Bruno Fernandes verildi. Yanında eFootball parası, Player of the Week'ten daha fazla ücretsiz açma hakkı, Epic paketler geldiğinde birer tane ücretsiz açma hakkı, GP, DP. Bu hediyeler geçen sene verilmişti. Konami şirketi bu yıl dönümlerini son senelerde yine daha fazla hediye vererek kutlamakta. Ben döndüm ilk başa bakayım dedim arkadaşlar. Birinci yıl dönüm hediyeleri mesela bu şekildeydi. Tarihe de bakacak olursak ne zaman? 21 Mayıs'ta mesela kampanya başlatmışlar. 28 Mayıs tarihine kadar efsane kazanma ihtimali olan hediyelerdi bunlar.
Oradan buraya kadar bir dönüşüm oldu arkadaşlar. Ama insan buna bakınca da bir an eskilere gidiyor. Mesela aşağıdaki o kapak fotoğrafı, şu PES 2018 yazısı. Özellikle PlayStation kafelerde falan o dış görünüşler falan olur ya, insanın gözünde şimdi onlar canlanıyor. Birçok şey artık değişti, yenilendi, sevildi ya da sevilmedi. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Mayıs ayında yıl dönümü kampanyası gelecek ama ne zaman gelir? Bir 9 Mayıs'ı bekleyelim arkadaşlar. 9 Mayıs'ta yeni adaylı sözleşmeler falan gelecek. Şu anki kampanya da bitecek. Hemen Konami getirir mi yoksa birazcık ara verip ortalarında Mayıs'ında getirebilir. O zaman gelişmeler oldukça ben de sizlerle paylaşmaya çalışırım. Şimdiden sizlere mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.